Geçtiğimiz günlerde LinkedIn'de bir paylaşım yapmıştım. Orada işte ArcGIS'i yani eski arayüzü ArcMap'i, QGIS, Mapinfo Pro ve ArcGIS Pro'yu sormuştum. Yani YouTube kanalımızda bu programlardan hangilerinin eğitimlerini, videolarını görmek istiyorsunuz diye. Bunların içerisinde en fazla ArcGIS Pro oy almış oldu. O yüzden dolayı artık ArcGIS Pro'nun da yine videolarına başlamış olacağım. Şimdi isterseniz hemen ilk videomuzda ArcGIS Pro'yu nasıl indirip ücretsiz bir şekilde 21 gün boyunca nasıl kullanacağımıza hemen bakalım. Tabi burada demo versiyonunu nasıl indirip kuracağımıza bakacağız. İsterseniz hemen ekrana geçip işlemlere başlayalım. Ekranımızda şu an esri.com'un web sitesi var. Bunu ben yine tabi açıklama kısmına da ekleyeceğim. İsterseniz oradan da tıklayıp gidebilirsiniz. Hemen geliyoruz burada Products'a tıkladınız. Burada ArcGIS Pro var. Buraya tıklıyoruz. Şöyle bir sayfa gelecek. Burada Sign up for free trial diyor. Hemen buraya tıklıyoruz. Ücretsiz versiyonu indirip kurabilmemiz için ilk önce burada bir kayıt oluşturmamız gerekiyor. Hemen şu açılan sayfadan da sign up deyip şu şekilde kayıt sayfasına gideceğiz. Burada kayıt sayfasını hemen doldurup ekrana tekrardan hızlı bir şekilde geleceğim. Evet, kayıt formunu doldurdum. Tabi burada şöyle yani isim soy isim işte maili soruyor. Ben daha önce kendi mailimi verdiğim için şu an başka bir maili buraya kullanacağım. Şurada mail için bir uyarı veriyor. Yani diyor ki kurumsal bir mail kullanın diye. Kurumsal mail tabi yok. Yani demo versiyonunu indireceğim için çok problem olmayacaktır. Şurada mesela istemediğiniz bir bilgi varsa yani girmek istemediğiniz bunları tire bırakabilirsiniz. Yani boş bırakırsanız tabii ki de hata verecek, uyarı verecektir. Şu şekilde doldurdum. Hemen aşağı doğru geliyorum. Burada zaten 21 gün olacağı da belirtilmiş. Buradaki kutucuğu da yine işaretliyorum çünkü zorunlu olarak işaretlenmiş ve şuradaki kutucuğu da işaretleyelim robot değiliz diye. Şöyle submit'e tıkladık. Şu an şöyle bir uyarı verdi. Tabii daha önceki kurulum denememde böyle bir uyarı yoktu. Yani şu an niye bu uyarı verdi açıkçası bilmiyorum. Yani yine aynı temp maili kullanmıştım. Şu an maili kabul etmedi. Ben hemen başka bir mail girip buraya tekrardan geleceğim. Evet, şu an başka bir mail girdim. Şu an submit'e tıkladım. Bakayım kabul edecek mi? Evet, şu an kabul etti. Yani deminkini niye almadı bilmiyorum. Yine ben işte temp maili kullanmıştım. Ya kendi mailimi niye kullanmadım? Daha önce göndermişlerdi. Daha önce gönderdilerse tekrardan o maile gelmeme durumu oluyor. Yani mesela Mapinfo'da falan öyle durumlar olabiliyor. O yüzden dolayı buraya girmek istemedim. Bir de onun gelmesini beklemeyeyim diye. Şu an bakın mailime geldi. Hemen bunu bir gelen kutusunu açalım. Bize bir indirme linki gönderecekler. O indirme linkine gidip indirmemiz gerekiyor. Evet, şu an mailimiz bakın düştü. Hemen şöyle tıklayalım. Bakın o mailde ne diyormuş? Activate seçeneğimiz var. Hemen Activate'e tıklıyoruz. Şu pencereye gönderdi. Şimdi burada kullanıcı ismi belirlememiz gerekiyor ve şifre belirlememiz gerekiyor. Bu önemli. Bu arada rastgele şifre vermeyin. Çünkü daha sonrasında lazım olacak size. Nerede lazım olacak? Biz hani ArcGIS'i kurup aktive edeceğiz ya. Orada bize bu kullanıcı ismi ve password dediğimiz yani şifremiz bize lazım olacak. Hemen bir isim belirleyelim. Şu şekilde bir isim belirledim. Tabii siz burada yani bu şekilde girmeyin. Kendi isminizi girin. Ben daha önce de kendi ismimi girdiğim için tekrar kullanıcı adımı girmek istemiyorum. Çünkü kabul etmeyecek aynı kullanıcı adı olduğu için. Şu şekilde bir isim oluşturdum. Buraya da yine şifremi yazdım. Şu alt kısma da yine şifrenizi yazmanız gerekiyor. Şifrenin kuralları var tabii. Yani en az 8 karakter olması gerekiyor diye buraya belirtmişler. Aşağı doğru geldiğimizde de burada da bir soru seçmemizi istiyor. Burada eğer hani anlamakta zorluk çekiyorsak, İngilizcemiz yoksa yine işte sağ tıklayıp mesela şöyle sağ tıklayıp Türkçe diline çevir dediğiniz zaman buradakileri görebilirsiniz. Gelip buradaki sorularda mesela favori restoranım diyorum şu şekilde. İşte buraya da ben tabii şu an video çektiğim için ne yazdığımı size göstermeyeceğim. Çünkü bu kullanıcı hesabı olduğu için hani her ne kadar kullanmasam da şu an deneme çekimi olsa da yine size tabii göstermemem gerekiyor. Burada da yine Türkçe şekilde bırakmayın, benim tavsiyem. Şu yukarıya geldiğinizde İngilizce yapın ki çünkü buradaki submit'e tıkladığınızda herhangi bir hata almayın. Şuradaki tikleri de yine işaretliyorum. Hemen şuradaki kısmı da doldurup daha sonrasında submit'e tıklayacağım. Evet, üstteki kısmı da doldurdum. Şöyle submit'e tıkladım. Şu an kullanıcı kaydı oluşmuş olması gerekiyor. Artık ArcGIS Pro'yu indirebileceğiz. Şu anda diğer yani son ekranımız geldi. Son ekranda da hemen geliyorsunuz, burada dili seçiyorsunuz. Ben şuradan İngilizceyi seçeceğim. İngilizceyi seçtim. Daha sonrasında da download'a tıklıyorum. Şu an indirme işlemi başladı. Ben tabii indirme işlemini iptal edeceğim. Çünkü videoyu çekmeden önce indirme işlemini tamamlamıştım. Hani beklemeyelim diye. Hemen ne yapıyoruz? Geliyorum. Şurayı kapattım. Öncelikle indirilenler klasörüne bir gidelim. Bakın burada ArcGIS Pro'muz inmiş oldu. Yani daha öncesinde indirmiştim. Ne kadar? 3 GB'lık bir dosya boyutumuz varmış. Geldik hemen ArcGIS Pro'nun kurulu olmadığı bir bilgisayara. Şu şekilde setup dosyamızı ben ne yaptım? Masa üstüne taşıdım. Çift tıklıyoruz. İsterseniz sağ tıklayıp açta diyebilirsiniz. Hemen şurada Next'e tıklayacağım. Burada nereye kurulacağını yani dokümanlarının nereye ekleneceği gösteriliyor. Next'e tıkladınız. Daha sonrasında gelen pencereye close diyoruz. Şu an ilk kısmı tamamladı. Yani kurulum işlemine henüz başlamadık. Bakın mesela benim bilgisayarda şu eksikmiş. Yani .NET'i indirmemizi istiyor. Bu eğer sizde yoksa ya şu şekilde uyarı verecektir. Eğer bilgisayarınızda varsa bu uyarıyla karşılaşmayacaksınız. Zaten karşılaşmasanız devam edebilirsiniz. Hemen ne yapıyoruz? Şuradaki linke tıkladık. Üzerine tıkladım şu şekilde. Bizi şu şekilde bir sayfaya götürecek. Şurayı bir kapatalım. Daha sonra aşağı doğru geliyorum. Benim bilgisayarım Windows olduğu için hemen Windows'ta bakın 64 bit şurada yer alıyor. Şuraya tıkladık ve indirme işlemi başladı. Ben bunun hemen inmesini bekleyeceğim. 212 MB'lık bir dosyaymış. Bu indirme işlemi devam ederken de hemen şurayı bir imleç durumuna düşürdüm. Şuradaki pencere exit diyeceğiz. Burada da finish diyeceğiz. Yani bu .NET
.NET'i kurduktan sonra tekrardan devam edeceğiz işleme. Yani tekrardan çift tıklayıp çalıştırıp devam edeceğiz. İndirme işlemin tamamlandı. Hemen ne yapıyorum? Şöyle tıkladım. Bunu tutup şöyle masa üstüne sürükle bırak yaptım. Şuradaki pencereyi kapattım. .NET'i hemen çift tıklayıp kuruyoruz. Şurada çalıştır diyeceğim. Buradaki pencereyi yükle diyorum. Buraya da evet dedim. Ve kurulum işlemi başladı. Yani şu an .NET'i kuruyoruz. Bu .NET kurulumu bittikten sonra ArcGIS'i tekrardan devam edeceğiz. Zaten başka da bir işlem yapmamız gerekmiyor. Sadece kurulum bittikten sonra yani ArcGIS Pro'yu kurduktan sonra kullanıcı girişi yapmamız gerekiyor ki o demo sürümü 21 günlük süreyi bize versin. Kurulum işlemi bitti. Şuradaki pencereye tamam diyeceğim. Yani kapata bastım oradan. Oradaki penceremiz gitti. Hemen ArcGIS Pro'ya geliyoruz. Tekrardan çift tıkladım. Yine buraya next diyeceğim. Şurada tabii daha önce oluşturduğumuz için yani bu klasörler diyor ki var burada bu dosyalar. Üzerine yazılsın mı? Ben yine burada yes diyeceğim. Yani üzerine de yazabilir. Belki eksik bir şey falan olmuştur. Yani sanmıyorum da yine ben üzerine yazdır diyeceğim. Garanti olsun. Burada da yine bize soruyor. Şimdi bu şekilde sorular karşımıza gelecek ya. Buradaki kutucu işaretleyin ve yes dediğinizde artık bütün gelecek olan soruların hepsini yes olarak işaretlemiş olduk. Buradaki pencere geldi. Close diyorum. Şimdi kurulum işlemi başladı. Next diyeceğim. Next diyoruz yine. Buradaki koşulları kabul ediyoruz. Next dedik. Burada herhangi bir şey değiştirmiyorum. Yine next dedim. Burada da yani AI modelini soruyor bize. AI modelini kurmak istiyorsanız yapay zekalı. Şu en üstteki var ya AI models diyor ya. Buraya tıkladınız. Burada da 2 tane seçeneğimiz var. Buradaki seçenek yani birinci seçenek ne biliyor musunuz? Bunu işaretlediğinizde sadece buna onay verir. Alttakilere vermez ama bu ikincisini işaretlerseniz eğer bütün alttakileri de onay vermiş olursunuz. Ben genellikle bu şekilde kurmayı tercih ediyorum. Burada kurulum yolu da var. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Çok tavsiye etmiyorum ama yine buradan değişikliği yapabilirsiniz. Change deyip Next'e basıyoruz. Yani buradaki tikleri ben kaldırdım. Buradaki tikler tamamıyla sizin tercih sebebinize göre değişir. İsterseniz bırakabilirsiniz. Install'a tıkladım. Şu an yüklemenin tamamlanmasını bekleyeceğim. Şöyle bir uyarımız geldi yine. Burada da yine evet diyeceğim. Kurulum işlemi tamamlandı. Şuradaki run seçeneğimizde yine tikli kalabilir. Finish'e bastım. Yani run seçeneği tikli kaldığında kendi kendine otomatik olarak açılacak. Şu an ekrana geldi. Açılmasını bekliyoruz. Şimdi açıldığında o hani oluşturduğumuz kullanıcı vardı ya işte burada giriş yapmamız gerekiyor. Hemen geliyoruz buraya. Burada kullanıcı ismimi ve şifremi girdim. Hemen girişe basıyoruz. Ve ne oldu? Arayüzümüz ekrana geldi. Hemen bu sağdaki pencereleri bir kapatacağım şöyle. Burada bazı uyarılar geldi. Şunları bir kapatalım. Mesela ekranı görmek istiyorsak burada işte boş template'i açıp şu şekilde ArcGIS Pro'nun arayüzüne geçiş yapabilirsiniz. Burada artık 21 gün süreyle kullanabiliyorsunuz. Tabi burada açıldığında bazı ayarlar yapıyor. Bunları beklememiz gerekiyor. Şu an işlemler tamamlandı. Mesela bunun versiyonunu da merak ediyorsanız şöyle yapabilirsiniz. İşte buradaki Project'e gelip şu baştaki var ya Project sekmesine gelip buradan da About'a tıkladığınız zaman mesela burada versiyonunu da görebilirsiniz. Şu an ArcGIS Pro son versiyonu zaten yükledik. 3.6 versiyon. Bu şekilde kullanıma devam edebilirsiniz artık. ArcGIS Pro'yu bu şekilde indirip 21 gün boyunca ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. ArcGIS Pro ile ilgili tabi devam videoları gelecek. Yani diğer programların videoları da olacak. Sizden de bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. Yani videoları beğenebilirsiniz ya da yorum yazabilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Geçenlerde mesela kanalın istatistiğine baktım. Yani çoğunluğu %80 miydi? %80 kanala abone olmayan kişiler kanalı izliyor. Yani bu konuda sizden de desteklerinizi rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.